Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 10 gün üst üste yükselişinin ardından dün ilk kez değer kaybetti. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dünü %0,21'lik değer kaybı ile 1533 puan seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmi ise 20,9 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %1,07 ile ulaştırma sektörü olurken en çok gerileyen sektör ise %3,07 ile madencilik sektörü oldu. Dolar Türk lirası kuru yükselişini sürdürürken kurdaki yükselişlerinde devamını bekliyorum. Bugün merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı ve aylık bazda tüketici fiyat endeksi %2,39 artarken yıllık bazda TÜFE'de %19,89 seviyesine yükseldi. Aylık bazda en fazla artış gösteren gruplar giyim ve ayakkabı sektörü olurken alkollü içeceklerle birlikte tütün grubu da bunları takip etti. Sigaraya yapılan zamların özellikle bu grubun üzerinde etkisini görürken enflasyonun beklentilerin altında kalmasının asıl nedeni ise gıda ve konut fiyatlarının beklenildiği kadar artmaması oldu. Bu iki kalem baz etkisi nedeniyle enflasyonu düşürücü etki yaparken Türkiye'de üretici fiyat endeksi aylık bazda %5,24, yıllık bazda ise %46,31 seviyesine yükseldi. Özellikle ÜFE ile üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki makas farkının açılması önümüzdeki aylarda enflasyonun düşmeyeceğini ve artarak devam edeceğini bizlere gösteriyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey bu farkın önümüzdeki aylarda zamların devam edeceğine veya üretimlerin durmaya başlayacağına işaret ediyor olması. Normalde gelen veriler beklentilerin altında kaldığı için piyasaya olumlu yansıması beklenirken gelecekteki sonuçlara ilişkin tedirginliğin artması piyasada çok olumlu bir tepki yaşanmamasına neden oldu. Özellikle bu akşam FED'den çıkacak olan bir tapering kararının yurt içerisinde borsa ve kurlar üzerinde olumsuz etki yaratma ihtimali de yüksek. Bu bağlamda borsada düşüşlerin tekrar başlayabileceğini ve kur tarafında da çift hanelere doğru yükselişini sürdüreceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul Yüz Endeksi bugün 1545 direnci kritik bir seviye. Bu seviyenin aşılması halinde yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. Dolar endeksi yatay ama yükseliş görüntüsünü korurken Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizlerinin düşüşünü sürdürerek FED faiz kararı öncesi %1,53 seviyesine kadar geriledi. Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünü yükselişle kapatırken 3. çeyrek bilançolarının iyi gelmesi borsaları FED'in tapering riskine rağmen yukarı götürmeyi de sağladığını görüyoruz. Dünyanın gözü bu akşam FED'in vereceği faiz kararında olacak. FED'in faizleri değiştirmesini beklemiyorum. Ancak tahvil alım programının azaltılmasını
yani tapering bekliyorum. Eylül ayında Fed tapering yapmayarak küresel enflasyonu kalıcı hale getirmişti. Eğer bu konuda biraz daha bekleyecek olurlarsa önümüzdeki dönemlerde finansal piyasalar açısından oldukça çalkantılı ve olumsuz geçeceğini düşünüyorum. Fed tapering yaparsa normal şartlarda dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş beklerken dolar karşıtı paritelerde özellikle altın ve gümüş gibi emtialarla birlikte borsalarda satışların yaşanmasını bekliyorum. Fed'in tapering'e gitmemesi halinde bunların tam tersi yaşanması da beklenebilir. Tabii burada Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar da önemli rol alacak. Özellikle enflasyon ve istihdam konusunda yapacağı konuşmalar gece saatlerinde piyasalardaki oynaklığı artırabilecekken Türkiye'de Borsa İstanbul 100 endeksinin üzerinde sabah etkilerini göreceğiz. Ancak kur tarafında akşam yeni tarihi zirvelerin gelme ihtimali yüksek olabileceğinin de altını çizmek istiyorum. Uzun zamandır borsaların Fed'in resmi ağzından tapering kelimesini beklediğini ifade ederken, eğer Fed tapering yaparsa küresel borsalara giden para akışı kesilecek ve borsalarda düşüşler hızlanabilir. Bu konuda yatırımcıların da dikkatli olması gerektiğini de sizlere vurgulamak isterim. Altın yatırımcılarında ayrıyetten dikkatli olmaları gerekiyor. Tapering ile birlikte özellikle ons altında yükselişlerin satış fiyatı olduğunu, ancak piyasanın bunun için tapering'i beklediğini sürekli sizlere vurguluyordum. Bu akşam tapering fiyatlaması oluşacak olur ise altındaki satış baskısı hızlanabilir. Euro tarafında ise Euro bölgesinde dün büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin hafif altında kalarak 58,3 puan seviyesinden gerçekleşirken gelen veri Mart 2021'den bu yana en düşük veri olarak kayıtlara geçti. Euro dolar paritesindeki görüşümü değiştirmezken 1,17 seviyesinin altında kaldığımız sürece satış baskılarının devamını bekliyorum. Ancak bu akşam Fed'den gelecek faiz kararı sonrası sert hareketler yaşanabilir. Euro Türk Lirası kurunda yükselişini sürdürmekle birlikte kurdaki yükselişinde devamını bekliyorum. Avrupa borsaları da tedarik zinciri içerisinde yaşanılan sorunlar ve Fed'in tapering beklentisine karşılık şirket bilançolarının iyimserliğiyle yükselmesini sürdürürken, ancak Fed'in tapering'e karar vermesi halinde Avrupa borsalarında da sert satışların yaşanacağını düşünüyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurda geri çekilmelerin sınırlı kaldığı görülürken dün veri akışının zayıf olmasıyla birlikte beklendiğimiz aralıkta fiyatların gerçekleşmesi ve kapanışı 9,60 Türk Lirası seviyesinden gerçekleştiğini gördük. Bugün yurt içerisinde enflasyon verisi takip edilirken Amerika Birleşik Devletleri'nde özel sektör istihdam verisi, imalat dışı PMI verileri, fabrika siparişleri ve Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısını da önemli merak ediyorum. Fed'in tarihi toplantılardan biri ve özellikle varlık alımlarının azaltılmasının takviminin açıklanması bekleniliyor. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,70 ve 9,88 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli
direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,45 ve 9,36 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise çaprazda yukarı yönlü fiyatlama yine Türk Lirası'nda yaşanılan değer kaybı ile birlikte sürüyor. Özellikle güçlenen Amerika Birleşik Devletleri doları dengeleri değiştirmeyi sürdürürken paritenin de aşağı yönlü fiyatlamasına neden oluyor. Bugün Avrupa'da işsizlik oranı ve hizmet PMI verilerini yakından takip ederken yurt içerisinde Ekim ayı enflasyon verisi de önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 11,40 ve 11,55 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası bir aşağı yönlü hareketlerde ise 11 Türk Lirası ve 10,85 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take